Gece, rüzgar sert esiyor, toprak ıslak, barut kokusu havaya karışmış. Uzakta bir top patlıyor ve bir asker siperin içinde sessizce gökyüzüne bakıyor. Belki de son gecesi olduğunu biliyor. Burası Çanakkale ve tarih şimdi yazılıyor. Yıl 1915. Dünya yanıyor. Devletler savaşta, ordular cephelerde. Ama bütün dünyanın gözü küçücük bir boğaza çevrilmiş. Çanakkale. Eğer bu boğaz düşerse İstanbul düşecek. Ve bir imparatorluk tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. İngiliz gemileri yola çıkmış, Fransız zırhlıları arkalarında. Deniz dolu. Demirden dağlar gibi gemiler. Topları gökyüzüne dönük ama bilmedikleri bir şey var. Bu topraklarda ölümden korkmayan insanlar var. Anadolu'nun köylerinde aynı haber dolaşıyor. Çanakkale'ye asker lazım. Bir anne oğlunun yüzüne bakıyor. Sessiz. Ama gözleri her şeyi anlatıyor. Genç bir delikanlı annesiyle vedalaşıyor. Annesi cebine küçük bir Kur'an koyuyor. Ve kulağına fısıldıyor. Git oğlum, vatan sana emanet. O genç belki bir daha dönemeyeceğini biliyor. Ama yine de gidiyor. Çünkü vatan bekler. 18 Mart sabahı. Hava soğuk, deniz sessiz. Birden ufukta siyah gölgeler beliriyor. Gemiler, onlarca gemi. İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'ye gelmiş. Bir top sesi, sonra bir tane daha. Gökyüzü parçalanıyor. Top sesleri dağları titretiyor. Deniz kaynıyor ama Türk topçuları susmuyor. Her mermi bir dua gibi göğe yükseliyor ve o gün bir asker öne çıkıyor. Adı Seyit Onbaşı. Top sustu. Mermiler bitmiş ama düşman gemileri yaklaşmaya devam ediyor. Seyit Onbaşı yerde duran mermiye bakıyor. Dev gibi. 215 okka. Normalde vinç kaldırır. Ama o gün bir insan kaldıracak. Ellerini merminin altına koyuyor. Dizleri titriyor. Ama kalbi titremiyor. Ve bir anda mermiyi omzuna alıyor. Siperdekiler şaşkın. Seyit Onbaşı yürümeye başlıyor. Adım adım. Topun yanına geliyor. Mermiyi sürüyor ve ateşliyor. Top patlıyor. O mermi dev bir İngiliz zırhlısını vuruyor. Geminin adı Ocean. Koca gemi yan yatıyor ve yavaşça Çanakkale'nin karanlık sularına gömülüyor. Düşman denizden geçemedi ama vazgeçmedi. Bu kez karaya çıkacaklar. 25 Nisan sabahı. Sahillerde hareket var. Binlerce asker kıyıya çıkıyor ama onları karşılayan biri var. Bir komutan, dimdik ayakta. Adı Mustafa Kemal. Askerlerine bakıyor ve o tarihi sözleri söylüyor. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. O söz askerlerin kalbine kazınıyor. Siperler dar, toprak çamur. Askerler günlerdir uyumamış. Bir asker cebinden bir kağıt çıkarıyor. Annesine yazdığı mektup. Belki de son mektup. Uzakta bir kurşun sesi. Bir asker yere düşüyor ama kimse geri çekilmiyor. Çünkü herkes biliyor ki burada geri çekilmek vatanı kaybetmek demek. 57. alay, onlar ileri atılıyor. Durmadan, yılmadan ama o gün hepsi şehit düşüyor. Bugün Türk ordusunda 57. alay yok. Çünkü o alay tarihe emanet edildi. Bugün Çanakkale'de rüzgar eserken sanki siperlerin içinden sesler gelir. Bir asker arkadaşına seslenir, bir komutan emrini verir. Ve biz anlarız ki bu topraklar sıradan bir toprak değil. Bu toprakların altında bir milletin en yiğit evlatları yatar. Başımız eğilir, kalbimiz dolar ve dudaklarımızdan şu söz dökülür. Selam olsun ey şüheda, selam olsun bu vatan için toprağa düşenlere.
Çanakkale geçilmez.